İnsan sahiden ziyandadır. Zamana yemin ediyor. Hani zamana yemin olsun insan ziyandadır diyor. İnsan kusurludur. Ve biz bu kadar kusurun arasından kendimize hiç kusur payı bırakmayıp kusursuz olmaya çalışıyoruz. İsmet Özel'in çok güzel bir dizisi vardır. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana diyor. Yani hata yapma fırsatını Adem'e, yani insana veren de Yaradan ya. Benim de hata payım var. İşte yenilme hakkım var. Bazen halledememe hakkım var. Bazen de mağlup olmak gerekmiyor mu? İnsan bazen de yenilmeli zaten ya. Her zaman kazanamazsın, her zaman en iyi de olamazsın. Kadere, imana ben çok inanıyorum. En sevdiğim ayetlerden biridir. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır der. Ben buna da çok inanıyorum. Kadere, imanın anahtarı bence burada. Olmadı. Dingin bir mağlubiyet bu. Vicdanım rahat. Çünkü elimden geleni yaptım. Herkesin evinin kendi omuzları, kendi göğüs kafesi olduğuna inanırım. Korkmadan başımıza ne gelirse gelsin cüret edebilmek ve her daim gülümseyebilmek. Ne olursa olsun gülümseyebilmek. Siz yapabiliyor musunuz bunu? Deniyorum. Durup beklediğimde, hayatı böyle bir nadasa bıraktığımda geldi en güzel şeyler. Bu cümleyle hep böyle serzenişte bulunmak isterim. Girebilsem bu sinemde neler var? Gülüp oynadığım ele karşıdır diyor. Efendim merhabalar. İşi gücü kelimeler olan biri var yanımızda. Kitabını hemen göstereyim. Bu son kitabı. Yazar Ali Bayan. Işıl'da cüret et, gülümse diyor. Ne demek istiyor? Şimdi hepsini masaya yatıracağız. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Instagram'da sıkı takipçinizim biliyorsunuz. Bilmukabele ben de sizi Çok da güzel paylaşımlar yapıyor hayata dair. Böyle ben şey hissediyorum. Ufak böyle bir sarsıntı hissettiğimde hayatıma dair ki herkes bunu yaşıyordur. Bir bakıyorum Ali Bayan bir şey paylaşmış. Instagram adresinizi hemen söyleyelim en başta. Gregor Samsamsı adresinde beni bulabilirsiniz. Twitter'da da Instagram'da da bulabilirler. Müthiş. Şimdi daha önce yazdığınız kitaplar var. Benim favorim Eve Döner İnsan Hep. Onu bir göstereyim. Son kitap az önce de gösterdim. Işıl'da Cüret Et Gülümse. Gittiğim her yerde çiçek açacağım diyor bir başka kitabı. Bir de iki farklı kitabı var. Bunları da siz söyleyin. Çocuk kitaplarım bunlar. 99 deyim, 99 öykü, 99 atasözü, 99 öykü. İçerisinde 99 farklı atasözü ve deyimin içine öykü yazdığım Mükemmel. bir eser. Bunu ben yeğenime verebilir miyim? Evet, keyifle okusun lütfen. Harika. Çok güzel bir kitap oldu. Ama biz bugün Işıl'da Cüret Et, Gülümse diyeceğiz. Konumuz bu olsa da bir önceki kitabın başlığı beni çok etkilemişti. Evet, eve döner insan hep de dünyadaki en güzel şey eve varmaktır diyorsunuz. Ama ya herkesin dönecek bir evi yoksa? Ev dediğimiz şeyden anladığımız şey çok önemli burada da. Ev dediğimiz yer bir insan mıdır? Bir sokak köpeğinin başını okşamak mıdır? Yoksa bir kimsesiz bankta oturmak mıdır? Ev çok insanların bakış açısına göre değişebilen, çok öngörülemez bir olgu. Her şey için dört duvar bir çatıdan ibaret bir olgu olmadığına inanırım ben evin. O yüzden herkesin evinin kendi omuzları, kendi göğüs kafesi olduğuna inanırım. Evet, bazen bir kadının ya da bir adamın dizlerinde uyumak, birine sarılmak da bir ev hissi verir ama dört duvar bir çatıdan ziyade insanın kendisi, kendi kendini öpebilmesi, kendi omuzlarından öpebilmesi, kendine sarılabilmesidir ev dediğimiz hikaye. Kitabın isminin çıktığı yeri de anlatmak isterim burada. Lütfen. Bu Nietzsche'nin bir hikayesi vardır. Torino'lu diye bir hikaye. Nietzsche Torino'da meydanda yürürken bir atın kırbaçlandığını görüyor. Hayatı boyunca Nietzsche dediğimiz adam hayatı boyunca şefkat, merhamet gibi duyguların yok edilmesi gerektiğini, üst insan yani übermeşe ulaşma yolunda bunların insanın önünde engeller olduğunu anlatan bir adam. Her zaman şefkat ve merhametten kaçınılması gerektiğini ve insanı aşağı çeken duygular olduğunu anlatır Nietzsche. Meydanda kırbaçlanan atı görünce koşup gidiyor ve boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Sonra eve dönüyor. Mutter ich bin dumm. Anne ben bir aptalım diyor ve bunama devresine giriyor. Ölene kadar bir daha kimseyle konuşmuyor Nietzsche. Ben kitabın ilk çıktığı yer aptal olduğunu öğrenince eve döner insan hep demiştim. Nietzsche de aptal olduğunu öğrenip eve dönüyordu. Sahiden günün sonunda şefkat, merhameti bile yok saysak, hayatta bir şeyleri yok saysak da dönüp geleceğimiz yer, dünyanın en ruhu kesilmiş, en ruhsuz insanı da olsak dönüp dolaşıp varacağımız yer yine evimizdir. Nereye gidersek gidelim dönüş daima evedir deyip O evde neresiyse artık size göre. Evet, ev neresidir? İnsan ev dediği yeri tabii ki de kendi belirliyor. Dediğim gibi
gibi bazen bir insana sarılmak, bazen birini öpmek, bazen birini göğsüne bastırmak da evdir. Bazen bir sokak köpeğinin başına okşamak evdir. Bazen bir kimsesiz bankta oturup tek başına hüngür hüngür ağlamak da o evin içine dahildir. Ev dediğimiz çok soyut bir kavram. O yüzden hani dört çatı bir duvar, işte dört duvar bir çatıdan ibaret bir şey olmadığını bilmek lazım. O yüzden sahiden nereye gidersek gidelim günün sonunda daima eve dönüyoruz. Şimdi o zaman Işıl'da cüret et gülümseye geçtiğimizde de hemen şu cümle yakalıyor bizi. Kendine iyi davranmayı öğrendiğinde hayat da sana iyi davranır diyorsunuz. Biz kendimize iyi davranmayı bilmiyoruz. Hayatın ne olduğunu tam olarak biliyor muyuz? Ondan da emin değilim. Neden Işıl'da cüret et gülümse? Çünkü hayatın bir yerinde ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, hayat başımıza gelenler değil, başımıza gelenlere baktığımız pencereler ve yüklediğimiz anlamlardan ibaret bir olgu olduğuna inanıyorum. Her ne yaşarsak yaşayalım ışıldamayı, her şeye rağmen korkmadan bir şeylere cüret etmeyi ve ne olursa olsun günün sonunda daima gülümsemeyi hatırlatmak istedim aslında kitap ismi. Bu Latince bir söz. Latince deyimlerde çok kullanılan bir sözdür. Çok hoşuma giden de bir söz. Zaten benim 3 kitabımın adı da çok böyle Latinceden alınmış da böyle sloganik cümleler olmasına dikkat ederim. Baktığında gerçekten insanın içinde bir şeyler uyandırmasını istediğim şeylerdir. Işılda cüret et gülümseyi de bu bağlamda seçtim. Hani her daim ışıldayabilmek, ne olursa olsun korkmadan başımıza ne gelirse gelsin cüret edebilmek ve her daim gülümseyebilmek, ne olursa olsun gülümseyebilmek. Siz yapabiliyor musunuz bunu? Deniyorum. Kendim yaptığım gibi insanlara da akşamları, geceleri, yayınlarda, podcastlerde gülümsemenin yollarını anlatmaya çalışıyorum diyelim. Doğru, yani çaba. Zaten Tabii, hayatta oluş sebebimiz çaba. Kesinlikle mücadele. İlle de bir şeyi çözmek zorunda değiliz. Kesinlikle. Ya çok bir şeyler yapmak zorundaymışız gibi hissettiriliyor Ferda Hanım. Yani bazen de hiçbir şey yapmamanın da bir kendi akış içerisinde, kendi varoluş içerisinde bir anlamı var. Yani o kadar çok çabalıyoruz, o kadar çok mücadele ediyoruz, o kadar bir şeyleri tamam etmeye çabalıyoruz ki bazen durup beklemenin de bir anlamının olduğunu unutuyoruz. Bazen kendin için bir insanın kendisi için yapabileceği en iyi şey hiçbir şey yapmamasıdır derim genelde. Bazen de durmak lazım. Çünkü dünya çok hızlı dönüyor. O hızlı dönüşün etrafında ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ona ayak uydurmaya çalıştıkça kendimizi kaçırıyoruz. Durup beklemeyi bilmiyoruz. Sahiden en büyük sorunlar. Siz durup bekleyebiliyor musunuz mesela? Çok yayın öncesinde konuştuk. Çok koşturmacalı bir insansınız. Sürekli Evet. yayınlara koşturuyorsunuz. Hiç durup beklemenin, bugün de bir şey yapmayayım diyebilmenin, Evet, yapıyorum bunu. yapabiliyorsanız bu çok güzel bir şey. Yani müthiş bir şey, sadece ama ben gündelik değil bunu. Hayata da vurunca aslında hani evreka diye kendi çıkışımı kendim Evet. buldum. Burada biraz şey devreye giriyor Ali Bayan. Hırsları var insanın. Hep söylüyorum, hırs maalesef ki bizim kültürümüzde negatif, kullanım açısından negatif. O hırsa, o girdaba kapıldın mı, durmayı bilmediğinde hayat aslında sana istediklerini vermiyor. Belki bazen- veriyor, basıp geçiyoruz. Özür dilerim. belki de. Basıp geçiyoruz. Belki de görmüyoruz. Çok hızlıyız ya çünkü. İşte o kadar telaşın içinde fark edemiyorsun. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, söz burada konuğumuzun, ama Estağfurullah. durup beklediğimde, hayatı böyle bir nadasa bıraktığımda geldi en güzel şeyler. Benim için de durup hiçbir şey yapmamanın da bir anlamının olduğunu öğrendiğim gün, az önce evraka dediniz ya, tam olarak o. Evet ya, evet bu da var. Yani mecbur değilim. Sürekli koşturmak, mücadele etmek zorunda. Bak tabii ki de mücadele hak. Hayatın bir yerine mücadelesiz hiçbir yere varamıyorsa bu çok okey. Bunu koyduk cebimize. Ama bazen de hiçbir şey yapmamak da çok anlamlı. Bazen durup beklemek de çok anlamlı. Bu anlamı kaçırıyoruz belki de. Bunu kaçırmamak lazım belki de. Şimdi kitabınızda rastladığım bazı cümleler beni böyle maneviyata götürdü. Mesela her şeyin bir zamanı var diyor. Hiçbir kapı zorlayarak açılmaz. Bunu kitap üzerinden bize bir anlatın, ama ben maneviyata vurduğumda burada teslimiyeti fark ettim. Tasavvufi bağlamda kesinlikle teslimiyet. Yani ne olursa olsun kadere, imana ben çok inanıyorum. Her zaman bunu anlatmaya ve her zaman herkese bunu idrak etmesini sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten kadere teslimiyet çok önemli. İbrahimi dinler, işte İslamiyet, Hristiyanlık bile daha var olmadan önce Antik Yunan'da Marcus Aurelius diye bir hükümdar var. Onun Stoa diye bir düşüncesi var. Stoa inancı diye bir inancı var. O inançta bile kadercilik var. Daha İbrahimi dinler yokken bile kaderci anlayışa inanıyor. Yani elimden gelen her şeyi yapayım. Benim yapabileceğim şeyler sınırlıdır. Yaptıktan sonra bekleyip başıma gelecek her şey benim
hayrımadır. Hatta çok güzel de bir ayettir. En sevdiğim ayetlerden biridir. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır der. Ben buna da çok inanıyorum. Kadere imanın anahtarı bence burada. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım, mücadele ettim, çabaladım. Çok önemli. Az önce de söyledim. Mücadele etmek, çabalamak, elinden gelen her şeyi yapmak çok önemli. Ama bir noktada da bu kadar yaptım, elimden gelen buydu. Artık bundan sonra başıma gelecek her şey ilahiyat. Yani ilahi takdir. Yaradan'ın benim kaderime yazdığı o çizgi, yazgı. Yazgı kelimesinin oradaki hissiyatını çok seviyorum ben. Yani yazgı, yazgın böyle. Kelime böyle, olarak da çok güzel çok bir kelime, söylemesi yazgı. Zeki Demirkubuz'un sanırım Yazgı filmi de güzeldir bu arada. Onu da dipnot Hemen. düşelim. Ne güzel bak, öneriler de alıyoruz burada. Hasılı kelam dönüp baktığımızda insan kaderine gerçekten iman etmeli. Durup beklemenin de kaderinin içinde bir yerde olduğu bir senaryo için konuşuyorum. Bazen de elimden gelen, ben bunu şey diye anlatıyorum bu arada, konudan bağımsız. Dingin bir mağlubiyet. Dingin bir mağlubiyet dediğim şey nedir biliyor musunuz Ferda Hanım? Elimden geleni yaptım, çabaladım. Bir şeyi çok istedim. Olsun diye çabaladım, mücadele ettim. Tırnaklarımla kazıdım. Sonra durdum. Olmadı. Dingin bir mağlubiyet bu. Vicdanım rahat. Çünkü elimden geleni yaptım. Yaptım. Ne güzelmiş adı. Bundan sonra ne yapabilirim ki? Bitti yani. Hani artık insanın gücü çok sınırlı bu arada. Yani baktığında kader dediğimiz olgu kendi elimizde, yazgı kendi elimizde olan bir olgu ama gücümüz çok sınırlı. Sınırlı gücün arasında da işte dingin mağlubiyete inanmak lazım. Evet, çok mücadele ettim, çok çabaladım. Olmaması da benim için olmasın kadar hayırlı demek lazım. Hani şey denir ya genelde, yarım kalmadı, o hikaye o kadardı. Yani senin yarım kaldı zannettiğin şeyin tamamı aslında o yarım kalışıydı ya baktığında. Doğru. Hikayeye böyle bakmak lazım. Hani yarım kalmadı, o hikayenin oluru o kadardı. Hiçbir şey yarım kalmıyor o zaman. Tamamı oydu. Sen sadece ona yarım kaldı anlamı yükledin gibi bakmak lazım sanırım biraz da. Müthiş. Dingin mağlubiyeti çok sevdim. O zaman şu soruyla geleceğim. Bazen de mağlup olmak gerekmiyor mu? İnsan bazen de yenilmeli zaten ya. Her zaman kazanamazsın, her zaman en iyi de olamazsın. İnsansın. Hani bak, insan kelimesi nisyan ve ünsiyet kelimeleriyle kökleştir. Yani insan unutan ve alışandır ve insan kusurludur. Ve biz bu kadar kusurun arasından kendimize hiç kusur payı bırakmayıp kusursuz olmaya çalışıyoruz. İsmet Özel'in çok güzel bir dizisi vardır. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana diyor. Yani hata yapma fırsatını Adem'e, yani insana veren de Yaradan ya. Benim de hata payım var. İşte yenilme hakkım var. Bazen halledememe hakkım var. Bazen güçsüz düşme. Bazen oturup hüngür hüngür ağlama da hakkım var. Bunu bizim elimizden bir şekilde kendimiz mi alıyoruz, etrafımız mı, ailemiz? Bir şekilde bu haklarımızı kendimizden alıyoruz farkında olmadan. Hep iyi olalım, hep daha iyisi olalım. Bunu da daha iyi halledeyim. Hayır, bazen de halledemeyeceğim. Bazen de düşeceğim. Bazen de oturup hüngür hüngür ağlayacağım. Bazen de kendime iç çeke çeke üzüleceğim, kendime üzüleceğim. Yani başka çaresi yok gibi insanın. İnsanın hatalı ve kusurlu bir varlık olduğunu hatırlamak lazım sanırım Ferda Hanım. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Yenmek, yenilmek, üzülmek, ağlamak, gülmek, sevinmek, düşmek, kalkmak. Yani her şeyin bu alemde dinlediğim konuklarımdan öğrendiklerim bunlar. Burada bir bilirkişilik yapamam. Her şey zıddıyla mevcut. Her şey. Diyalektik materyalizm öğretisi. Kesinlikle. Yani bu hayatın matematiği galiba zıtlıklar diyebilirim ben. Tam olarak. Aksi olsaydı, hepimizin istediği, her şeyi yapabildiğimiz, her şeye ulaşabildiğimiz bir dünya olsaydı, bir anlamı da olmaz. bir anlamı olmazdı burada mesela gibi şöyle geliyor. de bakabiliriz. Bir yerde bir şeye iyi diyebilmek için onun karşısında bir kötü olması lazım ki iyiye iyi diyebilelim. Yani birinin iyi olmasını sağlayan şey bir kötüyü biliyor olmamızdır. Mesela siz iyi bir insansınız. Sizin iyi bir insan olduğunuzu nereden anlıyorum? Çünkü bir sürü kötü insan var. Yani sizin iyi olmanızı sağlayabilen şey bile kötünün olması. Her şeyin zıddıyla kaim olması bence hayattaki o dengeyi de çok iyi hale getiriyor. Hani her daim İyilerin yanında kötüler, kötülerin yanında iyiler ve ikisi birbirini anlamlandırıyor. Yoksa sizin sürekli iyi olduğunuz ve kötünün olmadığı bir dünyada sizin iyiliğiniz iyi olmaz ve nötr bir hale gelir. O nötrdür, artık iyi değildir. Hani bir şeyin iyi olması için zıttı da lazımdır ya matematiksel olarak baktığımızda. O yüzden hani bir yerde bir şeyin iyi olması ve kötü olması çok birbiriyle bağlantılı. Kötüyle tanışmamızın kaderi de iyiyi bulmamızdır. Bütün hayatımızda karşılaştığımız insanlar, ilişkilerimizde de hani mutlak varışta
gerçekten senin ve sana ait olan insanla karşılaştığında onu tanı diye bir sürü sana uygun olmayan insanla beraber oluyorsun baktığında hayatın içerisinde. İnsan için söylüyorum. Öyle değil midir? Hani bir sürü ilişki yaşıyoruz ve gerçekten ruh eşimizi bulma yolunda ilerliyoruz. 3 yanılıyoruz, 5 yanılıyoruz, 7 yanılıyoruz ama günün sonunda gerçekten onu bulduğumuzda tanıyoruz. Bulabiliyor muyuz? Muhakkak buluruz. Nereden tanıyoruz? Her arayan bulamaz, bulanlar arayanlardır Doğru. demişti. Henüz ruh eşini bulamamış olanlara ne dersin? Muhakkak Çünkü, bulacaksınızdır diyelim. Şimdi konuşmalarına bakıyorum. Kendisini hani paylaşımlarından tanıyorum. Kitaplarından evet biliyorum ama şimdi fiziki konuşmada şunu fark ediyorum. Sanki bizim de programlarda, yayınlarda cevabını aradığımız insan nedir, amacı nedir, neden vardır, dünyanın manası nedir cevapları ulaşmış gibi duruyorsun Ali. Ulaşmış demeyelim de yolda diyelim. Ya çünkü zaten şey değil midir Ferda Hanım? Bulmak değildir de aramak çok lezzetli değil midir? Hani yolda olmak gidilecek yere varmaktan daha çok lezzetli değil midir genelde? Güzel bir anın hemen öncesini bir düşünün. O anın kendisinden daha lezzetlidir güzel bir anın hemen öncesi. Çünkü insan şey demişti birisi. İnsan hayal ederken bir tanrıdır demişti. O kadar doğru bir cümle ki. Yani kafanın içinde sınırsız bir dünya var ve istediğin gibi hayal et. Bu anı mesela ben buraya bu stüdyo bu çekimini düşünürken dün gece yatmadan önce muhteşem bir şekilde tahayyül ettim. Bugün burada yaşadığım insani bir bağlamda ama hayal ederken kusursuz ve sonsuz bir hayal dünyasında olduğumuz için. Hani o yüzden de varmak diye bir şey olduğunu düşünmüyorum günün sonunda. Yolda olmak daha lezzetli. Umarım varırız bir gün. Ama vardıktan sonra da tekrar yeni yola çıkmadır. İnsan bir varış değil yolda oluştur yazmıştım. 2. kitabımda ya da 3.'sünde hatırlamıyorum. İnsan bir varış değil yolda oluştur sahiden. Çünkü hayatı lezzetli kılan yolda olmalarımız ya. Süper. O zaman korktuğumuz nasıl başımıza geliyor diye soracağım. Aslında o sınırsız az önce bahsettiğin hayal gücünün mü bunda etkisi var? Biz korktuğumuzu niye kendimize çekiyoruz? Burada kendini gerçekleştiren kehanet diye bir olgu var. Kitabın 3. kitapta da var. Bundan bahsettim. Pigmalion etkisi diye. Antik Yunan hikayesidir. İsmini de oradan almıştır. Kıbrıslı bir adam Pigmalion. Kadınları sevmiyor. Kusurları da sevmiyor. Kadınları ve kusurları sevmiyor. Hayatı boyunca hep kusursuz olanın peşine düşüyor. Ve kendisi heykeltıraş bir heykel dövüyor. Dövüyor ve çok güzel bir kadın çıkartıyor ortaya heykelden. Sonra her gece tanrıların kralı Zeus'a dua ediyor. Antik Yunan hikayesidir bu. Tanrıların kralı Zeus'a diyor ki ne olur diyor bu kadın gerçek olsun buna bir ruh ver, buna bir ruh ver, buna bir ruh ver diyor. Olimpos'ta oturan Zeus Hera ile beraber bakıyor bu kadar diyor çok istiyor bunu. Hadi diyor Hera gel bunu verelim diyor ve ona ruh üflüyorlar. Sonra o kadın gerçek oluyor ve Pigmalion onunla sevgili oluyor falan. İşte psikolojideki o kendini gerçekleştiren kehanet olgusunun Pigmalion etkisi dediğimiz hikaye bu. Düşüncelerimiz kaderimize dönüşüyor. Kafamızda çünkü beynin çalışma yapısı bu. Beyin emir komuta zinciriyle çalışıyor. İçerisine ne atarsan at onu bir emir addediyor ve emir addettiği için de onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Ben hep başarısız olacağım tohumunu sürekli beynime ve bu mesajı sürekli beynime verirsem beynim diyor ki evet biz başarısız olmalıyız. Yani demek ki bu bir emir. Emir telakki ediyor ve başarısız olman için elinden geleni yapıyor. Keza iyi şeyler düşünürsen, hayatın için iyi şeyler düşünürsen iyi olması için beyin elinden geleni yapıyor. Davranışlarını, bilinçaltı düzeydeki davranışlarını hep ona göre şekillendiriyor ve müteşekkiliyatına baktığımızda günün sonunda hayatımızda yaşadığımız her şey düşüncelerimizden ve kafamızın içinde geçenlerden ibaret bir olguya dönüşüyor diye söylenir. Hep ben de buna inanıyorum. Kadim bilgi zaten yıllar öncesinden önümüze koyuyor. Gül düşünen gülistan olur. Kesinlikle çok ya güzel. Bu sözlerin asla boşuna söylendiğini düşünmüyorum. Çok bir doğrudur. yaşanmışlık, bir deneyim üzere ortaya çıkıyor. Çok özür diliyorum. Çok güzel aynı noktada bir İsmet Özel dizesi vardır yine. Neyi bastırdıysan göğsünde soludukça büyüyen odur der. Neyi bastırdıysan göğsünü soludukça büyüyen odur. Hani buranda kim varsa ona benzersin, onu büyütürsün, onunla beraber ona dönüşürsün. Bu zihnimizin içinde attığımız düşünceler için de geçerli değil midir zaten? Hani neye inanıyorsak onu kaderimiz yapıyoruz ve onu yaşamaya başlıyoruz. Sonra da ah bu niye beni buldu diyoruz. Sürekli. İnsan. Birazdan geliyoruz. Bir kendisinin başucu ayeti gibi değil mi?
En sevdiğim geleceğim. ayet. Geleceğim şimdi Asır suresinden. İnsan ziyandadır diyor ama ben konuklarımın kitaplarından seçtiğim bir bölümü okumayı seviyorum. Bakalım senin bahtına ne çıkıyor. Diyor ki kitabında Ali Bayan, geçmez sandıkların geçiyor. Bir eşik var, o eşiğe kadar gelmek zorundasın. Bir düşüş var, sonuna kadar düşmek zorundasın. Dibe batmanın güzel yanı bu, artık düşebileceğin hiçbir şey ve hiçbir yer kalmıyor. Sonra yükselme, ayağa kalkma ve yürüme. Geçiyor. Bazen izi kalıyor ama geçiyor her şey. Kesinlikle. Hep geçer değil mi? Hep geçti. Daha önce geçmez zannettiklerin geçti. Bir daha ayağa kalkamam dediğin her yerden kalktın, yürüdün. Bundan sonra bir daha ileri gidemem dedim ve daha da ileri gittin. İnsan mütemadi bir varlık. Yani kümülatif bir bağlamdan sürekli devam eden bir varlık baktığında. Bunun böyle olmasının yanında düşmenin de hak olduğunu, gerçekten hata payı bırakmıyoruz Ferda Hanım kendimize. Hiç hata payı bırakmıyoruz. Düşme hakkımız yokmuş gibi ya da yenilme hakkımız, az önce de konuştuğumuz gibi, hiç yenilme hakkımız yokmuş gibi davranıyoruz. Hayır, dibe kadar vurmanın en güzel tarafı bu. Yani bazen dibi Gidecek görürken, başka yer yok. artık yok, bitti. Zıplayıp çıkacağım. Kesin Emircan İğrek'in güzel bir şarkı, zemine uzananlar düşemez diyor Emircan. Oo, çok iyiymiş. Çok güzel bir söz. Yani hani zemine uzandın, artık düşemezsin ki. Oradan yukarıya çıkacaksın artık. Başka bir yolun yok. O yüzden düşmenin de kendi haddi zatında bir felsefesi var. Yenilmenin de bir felsefesi var. Bunu kabullenmek lazım. İnsanız ve düşmek de hak. Düşmeliyiz de demek lazım. Hata payı bırakmalıyız kendimize. Muazzam. Gelelim Asır suresine. En sevdiği sure olduğunu söylüyor Ali Bayan. Muhakkak ki insan ziyandadır şeklinde de bir ayeti var. Ne anlatıyor aslında bize? Az önce konuştuklarımızın toplamı mı acaba? Aşağı yukarı sabahtan beri söylediğimiz her şeyin bilimumu sanırım. İnsan sahiden ziyandadır. Yani bu ziyanda oluş sadece malla, mülkle bir ziyandalıktan bahsetmiyor bence Yüce Yaradan. Kitapta da yazdım. Yaradan'ın bahsettiği ziyanda oluş anı kaçırış gibi geliyor bana. İnsana verilmiş güzel bir ömür ve o ömrü nasıl yaşadığınla alakalı sorunların var. Yani ziyan ediyorsun. Bir kadının seni terk etmesine kendini ziyan ediyorsun. Bir başarısızlıkta kendini ziyan ediyorsun. Bir adamın seni bırakıp gitmesine ziyan ediyorsun. Günün sonunda koca bir ömrü ziyan ediyorsun. İnsan sahiden ziyandadır. Yani Yaradan zamana yemin ediyor. Hani zamana yemin olsun, insan ziyandadır diyor. Sahiden Çok ziyan inanılmaz bir yemin değil mi? Çok. Birkaç şeye yemin edilir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela zamana yemin onlardan biri. biridir. Her duyduğumda tüylerim diken diken olur. İnsanın ziyanda oluşu. Yani herkesin ziyandalı, dediğim gibi hani ömür verildi. Alt tarafı Neye harcadın? Neye harcadın? Nasıl ziyan ettin? İşte iyi şeyler yapıp iyi bir kul olarak mı harcadın o ömrü? Yoksa kötü yollarda gidip ömrü başka noktalarda mı harcadın? Hangi tarafından bakarsan bak, mütedeyyin taraftan da bakabilirsin. Daha felsefi taraftan da bakabilirsin. Edebi bir taraftan da bakabilirsin. Yani buradan nasıl bir çıkarım yapmalı bunu dinleyen kişi? Madem böyle bir ayetle sabit bir durum var ve bu kadar da yüce bir şeye, zamana yemin edilmişse. Koca bir ömrü ziyan etmemenin yollarını bulmak için çabalamalı bence. Az önce söylediğimiz gibi yani ömürde hani şimdi verilmiş 60 senelik bir ömür, bir kadın ya da adam birisini terk ediyor. 5 sene boyunca onu unutamayıp her gün onu düşünüyor ve ömrünün bir noktasını bir kadının ya da adamın varlığına ve yokluğuna göre mutluluk ve mutsuzluğunu belirliyor. Korkunç bir ziyandalık değil mi baktığınızda hocam? Şöyle yani bir insanın hayatımızdan çıkması bir mutsuzluk sebebidir. Bu evet okey, üzülmelidir de. Carl Gustav Jung'ın meşru acılar vardır dediği, bütün akıl hastalıklarının temelinde meşru acıları reddetmek yatar der Carl Gustav Jung. Yani meşru acılar dediğimiz ne? Günün birisinde birisinin bizi terk etmesi meşru bir acıdır ve o acıyı yaşamalıyızdır. Bunu cebimize koyduk ama ne olursa olsun o meşru acıların yanında hayata devam edebilmeliyiz. Ziyan etmemeliyiz ömrü. Birisinin varlığı ya da yokluğu. Sadece ilişkisel bağlamda da değil aslında. Bu bir arkadaş da olabilir. İşte çok çabaladığın ve olduramadığın bir iş olabilir. Çok istediğin, elde edemediğin bir şey olabilir. Her şeyi koyabiliriz. O ömrü bir şeyin peşinde, arkasında koşarak ziyan etmemenin yollarını bulmak Yine lazım. karşılığı var inancımızda. Kesinlikle var. 2 günü bir olan ziyandadır. Tabii ki tam olarak böyle. Çok güzel Müthiş. söylediniz. Ya sen benim git, niye bu kitabı bu kadar sevdim biliyor musunuz? Sen git benim en sevdiğim türküyü al kitaba koy.
Çok güzel değil midir ama? Candan ileri. Yani muhabbet Ya olmuşsun. bu nasıl, o karşılaşınca çok şaşırdım. Çok insanın bildiği bir türkü değildir ya da ben yanılıyorum, bilmiyorum. Girebilsem bu sinemde neler var diyor. Ya bu cümle, ben bazı türkü sözlerinin, şarkı sözlerinin böyle bir derviş edasıyla bir cümleyle çok şeyi anlattığına inanırım. Mesela bu cümle de öyle. Dışarıdan hani insanlara dair de yargılarımız oluyor ya, kimsenin hikayesinin tamamını bilmeden. Yani bu cümleyle hep böyle serzenişte bulunmak isterim. Girebilsem bu sinemde neler var. Gülüp oynadığım ele karşıdır diyor. Çok güzel değil midir? Yani Çok. günün sonunda gerçekten hayatta zarf başka, mazruf başka derler. Bizim Evet. edebiyatımızda da çok güzeldir. Hani görünen başka, görünenin içindeki başkadır ve herkesin içinde hiç kimseye göstermediği, sakladığı, içinde bir yerde durdurduğu ve mahremi bir tarafına koyduğu o kadar çok şey vardır ki, ama sabah kalkıp elini yüzünü yıkayıp, kadınsa makyajını yapıp, erkekse saçlarını tarayıp, erkekle kadının farkı burada da yani saç taramak devam etmek zorundadır. Hani girebilse herkesin sinesinde neler var ama dışarıya gülüp oynamak zorundadır çünkü başka çaresi yoktur. İzin ver hayat kendiliğinden akıp gitsin diyorsun. Ama iyi de benim aklıma hemen şu geliyor. Bu arada sensiz ben de karıştı. Çünkü Ali'ye karşı öyle bir samimiyet de problem yok. hissediyorum. Sen çok uzun zamandır tanıyormuşsun. Kesinlikle öyle. Oradan farkındaysan bir andan sizden sene döndüm. Hiç problem Güzel değil. bence. Hiç problem değil. Şimdi şöyle Ali, izin ver kendiliğinden hayat akıp gitsin. Tamam, böyle baktığında böyle bir beylik cümle gibi duruyor da bunu hayata formülize etmek zor. Uygulamak pratikte çok kolay, teoride çok kolay, pratiğe uygulamak çok zor. Nasıl? Biliyorsun. Bunun var mı bir matematiği, bir Bunun denklemi, bir formülü? Bunun matematiği bence insanın, yine konuştuğumuz noktaya döneriz, insanın kendine hata payı bırakmasıyla alakalı. Ben uzun süredir, ya takriben 2021 ya da 22'den beri sosyal medyada yayınlar yapıyorum. Belki binler, belki yüz binlerce farklı insanın hayatına bir noktada sesimle dokunabildim. Ve herkese şunu anlatmaya çalıştım Ferda Hanım. Kendimizi affetmek zorundayız. Herkese dolu dolu verdiğimiz şefkati, merhameti, o sevecen tarafımızı hep kendimizden saklıyoruz. Hayatın bırakıp kendiliğinden akmasını sağlayacak şey bence ilk yol, ilk adım, ilk basamak insanın kendini affetmesi. Kendini affetmenin de bence birinci basamağı insanın kendini sevmesidir. Ben gerçekten şuna çok inanıyorum Ferda Hanım. Bu hayatta iyi ve güzel yaşamanın yolu insanın kendisini sevmesinden geçiyor. Enani bir taraftan, bencil, egoist bir taraftan değil bu. Ama ben demediğim sürece, ben kendimi mutlu etmediğim sürece, kendimi asla huzurlu bir hale getiremediğim sürece başkalarını mutlu edebilme şansım sahiden yok. Persona tabiri vardır Carl Gustav Jung'ın. Hayatın içinde farklı farklı personalarımız olur der. Mesela siz ebeveynlerinizin evladı Ferda'sınız. Evet. İşte birinin arkadaşı Ferda'sınız. İşte birinin Patronun komşusu çalışanı Ferda'sınız. Başka farklı 10 tane 20 tane Ferda'nız var ama sonra şu an karşımda gördüğüm ve içinizde olan o Ferda. Ve içinizdeki o Ferda mutlu değilse işte patrona karşı sorumlu olan Ferda da mutlu değil. Ebeveynlerine karşı sorumlu olan Ferda da mutlu değil. O yüzden insanın kendini sevmesi, kendini mutlu etmesi ve diğer personalarına da sirayet ediyor. Bunu ben annelik üzerinden anlatırım. Anneler çok sevecen varlıklardır, muhteşem varlıklardır. Ve hayatın bir yerinde sürekli anne olarak devam ederler bir yerlerde. Hani çocukları doğduktan sonra asla kendilerine hata payı bırakmazlar ve sadece annedirler. Kendi kimliklerini bir kenara koyarlar ki bunun doğrusu yanlışı değil. Bunu doğru ya da yanlış bir taraftan konuşmuyorum ama kendileri mutlu olmadığı için anne oldukları ebeveyn çocuklarına karşı da mutluluk veremiyorlar. Anlatabiliyor muyum, demek istediğimi bilmiyorum. Yani kendini mutlu edemediği için saçını süpürge eden anneler karşımıza çıkıyor. Günün sonunda da finalde aslında hayatta belki de hiç mutlu olmadan ömrünü tamamlamış giden. Burası beni çok hüzünlendiriyor insana dair. Çünkü aslında kendi annelerimizin hikayesi hepimizin, değil mi? Kesinlikle. Hiç yabancı değil yani. Bir söz okumuştum, çok hoşuma gider. Yani annene kızma, o da ilk defa yaşıyor bu hayatı diyor. Yani gerçekten öyle. Annelerimiz hani
Benim annem beni çok genç yaşta doğurmuş. Beni çok genç yaşta doğurmasının akabinde bana anne olmuş. Biz annemle beraber büyüdük. Aramızda 18 yaş falan var. 17-18 yaş falan var. Biz beraber büyüdük. Hiç çocukluğunu yaşamadan benimle beraber büyüyen bir kadın için konuşuyoruz bunu. Bu bütün ülkenin, bütün dünyanın bence. Geneli böyle. Geneli, evet, yani genelinde böyle. Annelik kimliğine büründükten sonra geri kalan kendine dair mutlulukları, hayattaki amaçları, istekleri, işte kendi sevdikleri, kendi mutlu oldukları şeyleri tamamen unutup sadece bir yere kanalize oluyorlar ya. Bu bağlamdan hep üzülüyorum ben baktığımda. Hayır, ilk önce kendimi personalara dönecek olursak, ilk önce kendi Ali olan Ali'yi mutlu edeyim ki işte arkadaş Ali arkadaşlarını mutlu etsin. Birine faydası olsun Evet, yani. evet. Çünkü bu Ali mutsuzsa arkadaş Ali'nin nasıl mutlu olabilir ki? Arkadaşlarına nasıl mutluluk verebilir ki günün sonunda? Dönüp toparlayacak olursam insan kendini sevmeli. Ya, güzel. Eve dönmek kadar. Eve dönmek güzel de ben de öyle final yapacağım. Gitmek de insana dair bir eylem ve ben gitmeyi seven bir insanım. Hani, Müthiş bir şeydir bu arada. bilmiyorum hani herkes için geçerli mi bu? Gidebilen insanlara çok saygı duyuyorum. Ya bak, iyi bir şey söyledin Müthiş şimdi. bir şey bu. Yani gerçekten bunu şey diye anlatırım. Birisi mesela bana çok soru gelir. Der ki işte beni terk etti. Gururlu insanmış derim. Bakın, gidebilmek o kadar zor bir şey ki. Çünkü gitmek konfor alanlarını terk edebilmek ve insan konfor alanlarının çocuğudur günün sonunda. Hani o konfor alanından çıkmak zordur. Bırakıp gidebilmek, terk edebilmek çok zor bir şeydir. Bırakıp gidebilen, terk edebilen insanlar çok saygıdeğer insanlardır. Hani kendini tanımış, yarın pişman olurum korkusunu kenarıya bırakıp diyor ki ben gidiyorum. Hani bak şu an mutlu değiliz. Arkadaşlıkta da böyle, ilişkilerde de böyle, işte herhangi bir iş yerinde de böyle. Şu an mutlu değilim, burada huzurlu değilim ve burayı terk ediyorum. Buradan gidiyorum diyebilen insan çok saygı, değer ve çok Bütün onurlu bir insandır. olasılıkları açıyorsun esasında Kesinlikle. kendini. O zaman son söz yine sende. Kitabın sonunda kendime notlar demiş. Kendine notları bize notlar gibi evir çevir lütfen, içine ne koymak istersen. Kendime notlar kısmının bence yegane özeti şu. Az önce konuştuğumuz konu, insan en çok kendisini sevmeli. En çok kendisini sevmeyen, kendisini mutlu edemeyen, kendine huzur veremeyen, bulunduğu yerde istemediği halde durmaya devam eden insan asla mutlu olamaz. Kendime verebileceğim ve buradaki bütün dinleyen, izleyen arkadaşlarıma söyleyebileceğim yegane şey bu. En çok kendinizi sevin, sonrası sonra. Peki şimdi bu yayın dinleyenler diyecek ki, merak edecek, biz nasıl ulaşabiliriz Ali Bayaman? Nerelerden ulaşsınlar sana? Dinlemek istediklerinde Instagram'a mı gelsinler? Genelde evet, yayınları Instagram ve Twitter bağlamında yapıyorum. Spotify'da podcastlerim de var. Eve Döner İnsan Süper. Hep isimli bir podcast serim var. İşte kitaplarımla beraber varım. Öyle. Ben annesine selam göndermek istiyorum. Lütfen, annem sizi çok seviyor. Ay, tanışmıyoruz ama hep geçiyor aramızda, o yüzden selam ediyoruz size. Çok Öpüyoruz teşekkür kendisine. ederim. Çok teşekkür ederim. Ali Bayan, ayaklarına sağlık. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Ya ama ne hissettim biliyor musun? Ben kendi hissiyatımın izleyiciye de öyle geçtiğine inanıyorum. Böyle bir sanki bu telaşla, bu koşuşturmacada bize bir nefes aldırdın. Ne mutlu bana. Gerçekten çok teşekkür ederim. Buna fırsat verdiğiniz için, buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok uzun süredir biz bunun planını Planlıyorduk. yapmıştık. Kısmet. Kısmet bugüneymiş. Çok güzel bir güne denk geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sizlere de, hep olduğu gibi bizimle olduğunuz için görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Herkese iyi Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Kendinizi sevin diyecektim ben. Kendinizi sevin. Kendinize merhamet edin. Kendinizi affedin. Değil mi? Doğru Kesinlikle söyledim mi? müthiş söylediniz. Teşekkür ederim.